Herkese merhaba, ben Mustafa, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Mr. Sunshine dizisinin 3. bölümünün incelemesiyle karşınızdayım. Geçmişiyle barışmaya çalışan ve geçmişi hakkında bilgiler öğrenmeye çalışan Ojin ile Chosen hakkında daha çok bilgi öğreniyoruz bu bölümde. Merak ettiği bir şeyler dolayısıyla Dongmaya'nın peşinden gidiyor ve Dongmaya hakkında daha çok bilgi öğreniyoruz. Geçmişinde neler yaşadığını, annesinin onu neden kovduğunu ve kötü şöhrete nasıl kavuştuğunu anlıyoruz. Eşin ve Ojin arkadaşlık ve düşmanlık arasındaki çizgiyi korumaya devam ediyorlar. Tabii bu süreçte birbirlerine karşı olan hisleri gün yüzüne çıkacak gibi duruyor. Aralarındaki aşkın ortaya çıkmasına çok kalmadı gibi, ne dersiniz? Eşin karakterini seyrederken bu bölümde gerçekten çok zevk aldım. Kavgada geri adım atmayan, inatçı ve korkusuz bir kız olarak gösterdi yine kendini. Aslında o düşünmeden hareket eden biri değil. Ancak birilerinin onu küçük görmesine asla izin vermiyor. Soyluluk kavramının aslında bir nevi gizlilik olduğunu farkında gibi davranıyor. Masum bir şekilde davranması onun her zaman bir bahanesi oluyor. Hatırlarsanız büyük babasını da masum bir şekilde konuşarak ve o şekilde kandırarak eğitim almaya ikna ediyor. Ama kendini gizlemek için kullandığı masumiyet her zaman sahte değil. Yani bazen gerçekten de masum olduğunu görebiliyoruz. Dünyaya karşı olan bu saf duruşu sevgiden, sadakatten ve hayatta yaşadığı deneyimlerden kaynaklanıyor. Ama bu saflığı ona Chosen'i korumak için idealizm ve gurur duygusu aşılıyor. Ojin bu bölümde de diğer karakterlere göre birazcık daha zayıf kaldı. Henüz dizide onun ağırlığını göremedik. Bence Kore-Amerika çatışmasını onu kullanarak birazcık daha anlatabilirler diye düşünüyorum. Karakter hala geçmişinde yaşıyor ve bazı cevapları bulmanın peşinde. Biz de onun çocukluğunda yaşadığı olayları ve hayatının bu noktaya nasıl geldiğini anlamamız için birazcık beklememiz gerekiyor. Dongmaya'nın geçmişte annesiyle beraber uğradığı haksızlık onun bu noktaya nasıl geldiğini çok güzel anlatıyor bize. Kin duygusunu beslemiş içinde adeta bu zamana kadar. Bu bölümde de yine annelerin fedakarlıklarını gördük. Dongmaya da bu yüzden annesi tarafından kovuluyor küçükken. Sırf ona bir şey olmasın diye. Anne artık oğlunun yaşadığı zor şartları görmeye dayanamıyordu. Oğlunun en azından kendini kurtarmasını istiyordu. Ve bu yüzden de onu kovdu. Küçüklüğünde yaşamış olduğu bu olay dolayısıyla Dongmaya içindeki canavarı serbest bıraktı. Ve insanlara kötü davranmaya başladı. Tabii Eşin gibi birkaç insan hariç. Çünkü Eşin küçükken Dongmaya'ya kaçması için yardım etmiş. Sanırım bunu bir borç olarak görüyor ve ona iyi davranıyor. Uygarlığın tanımını ve medeni olmanın ne anlama geldiğini ilerleyen bölümlerde daha çok görmeyi isterim açıkçası. Çünkü Chosen kültür ve tarih olarak gelişme aşamasında. Şehir elektrik lambaları bile daha yeni gelmeye başlamış. Ulusun iktidardan yoksun olmasından dolayı ülkenin tarihi ve gelenekleri yok sayılmaktadır. Amerikalıların bu dizide anlatıldığı üzere kibirli, bencil ve cahil bir grup olarak anlatılması beni gerçekten çok etkiledi. Onların dizide kötü adamlar olduğunu anlamak zor değil. Ancak Chosen tarihini ve kimliğini nasıl çiğnediklerine daha çok değinecekler mi merak ediyorum. Tabii Chosen halkı topraklarını satmaya devam ettikçe o halkın başka bir kimliğe dönüşecek olmasını tahmin etmek hiç de zor değil. Ve şimdi de gelelim en etkilendiğim sahneye. Eşinin Ojin'le karşılaştığı ve asker olduğunu öğrendiği sahne. Eşin hizmetkarlarıyla birlikte ilk defa trene binecektir. Ancak inecekleri durağa vardıklarında karşılarında agresif Amerikan askerlerini görürler. Kadınların elbiselerini aramak istemektedirler. Amerikan askerleri eşinin de eteğini kaldırması gerektiğini ve silah saklayıp saklamadığını öğrenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Tabii bizim asi kızımız Eşin buna karşı çıkıyor. Sonra uzaklardan Ojin'in yaklaştığını görüyor. Askeri bir üniformayla geliyor. Birinin silah çaldığını ve onu bulmak için herkes aradıklarını söylüyor. Tabii Eşin onu öyle görünce çok şaşırıyor. Nasıl olur da Chosen'li bir Amerikan forması giyer? Ojin'in Amerika'ya hizmet ettiğini aslında o an anlıyor. Tabii durumu öğrenince Eşin sinirleniyor ve bir adım öne çıkıp ona yaklaşıyor. Bunu gören Amerikan askerleri hemen silahını hazırlıyor ve Eşin'e doğru doğrultuyor. Ojin'in bir emriyle onu vurmaya hazır bir şekilde bekliyorlar. Eşin bunu görünce duruyor tabii. Ojin şöyle devam ediyor sonrasında. Amerikalılar demokratik bir ülke olduğu için fakirlere de zenginlere de aynı muamele yapılır. Tabii sonrasında dikkat çekmemesi için de uyarıyor Eşin'i. Sonra Eşin Ojin'in üniformasının üstünde yazan ismine bakıyor. İsim İngilizce olduğu için ismini okuyamıyor. Ve şöyle düşünüyor kendi kendine. Bu adam yoldaş mı? Yoksa düşman mı? Ve son sahnede de Amerikan askerlerinin silahını Eşin'e doğru doğrulttuğunu görüyoruz. Ve böylece bu bölüm de burada bitiyor. Evet, bu bölümün incelemesi de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Benden bu videolukta bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Ha, bu arada buradaki videolara tıklayarak buradakileri de seyredersen ve tam şuradan da kanalıma abone olursan aşırı derecede mutlu olurum ve sen bunu zaten biliyorsun.